Merhaba arkadaşlar, ben Define Cener. Bugün arazideyiz, misafirlerimiz var. Conrad Grandtec GR4 Dual. Şöyle gösterelim. Bir de Focus alan tarama. Cihazlarını yeni aldılar. Ben de eğitim videosu olarak kanalda paylaşmıştım zaten. Bugün cihazların kullanımını öğretirken aynı zamanda da video çekeceğim. Sizler de benim yanıma gelemeyenler, uzak olan bu videoları izleyerek cihazların nasıl kullanıldığıyla alakalı faydalı olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, fazla da uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi Focus alan taramamız. Gel kardeşim sen buradan. Tam orası rulman. 2 tane de anteni var önde. Onları takacağız. Arkadaşlar şimdi alan taramanın üstte bir tane vidası var. Bu vida aşağı olduğu zaman içine koyduğumuz numuneyi arar. Vida yukarı doğru çıkardığımızda, şu şekilde biraz yukarı doğru kaldırıp da içinden numuneyi çıkarttığımızda boşluk arar. Boşluk modu olur yani. Şu kısımda haznesi var. Buraya aramak istediğimiz numuneden, mesela diyelim ki altın aramak istiyorsak eğer, küçük bir avucumuzun içi kadar bir bez parçasının içine mineralsiz kahverengi toprak. Onun içine de bir altın parçası, yani küçük altın da olabilir. Altının boyutu çok önemli değil. Bir altın zincirin birleştirme halkası dahi olur. Toprağın içine, bezin içindeki toprağın içine altını da koyup onu güzelce katlayıp buraya bırakıyoruz. Ufak bir şey olsa yetiyor. Sonra buraya koyduktan sonra hazneyi kapatıyoruz. Hazneye numune koyduğumuzda vida aşağı iniyor. Bu şekilde arama yapacağız. Arama yaparken arama yaparken yapmamız gereken, alan taramayı arazide tam düz tutmaya çalışırsak, hele yeni başlayanlar için özellikle, şimdi mesela olduğu yerde sinyali güzel arar. Çok güzel, rahat bir şekilde yakalar. Sağa sola antenler sinyal aldığı yöne doğru sağa sola gezer. Ama şimdi yeni başlayanlar için veya alan taramayı kullanmayı bilmeyenler, işte veya bu alan tarama kullanmayı daha önce kullanmamış olanlar, mümkün olduğunca şöyle öne eğik tutması gerekir. Bakın şöyle bileğimden hafif öne doğru eğik tutuyorum. Bunun sebebi şu. Mesela şimdi bilmeyen kişi bu arazide alan taramayı eline alıp da tam düz tutmaya çalışırsa, yürürken kendi hareketiyle bu sağa sola sürekli oynar. Sinyalin nereden geldiğini kaybedebilirsin. Kafanı karıştırabilir. O yüzden mümkün olduğunca araziye ilk çıktığımızda şu şekilde öne eğik duracağız. Şimdi bu mesela bakın, şimdi sağdan sinyal almak istiyor, çok fazla gidemiyor. Gidememesinin sebebi, ben öne eğdiğim için sağ bir yere kadar gidiyor. Tam düz tutsam mümkün olduğunca gider sinyale. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Mesela diyelim, bakın şimdi sağa doğru sinyal aldı. Benle beraber böyle dön istersen abi sen. Şimdi ben olduğum yerde onun döndüğü tarafa doğru ilk başta bekleyeceğim. Aynı bu şekil. Bakın şimdi, bak burada, tam burada takılı kaldı. Sinyal bu yönde. Yani daha fazla dönmeme gerek yok. Bu yönde olduğunu anladım. Olduğumuz yerde sinyali yakaladığı noktaya kadar dönmemiz gerekiyor. Çünkü bileğimizden öne doğru kırdığımızda alan tarama böyle rahat bir şekilde sinyal alsın ve yürürken de cihazın terazi olması lazım. Şimdi normalde düz terazide olması gerekir de, şöyle ilk zamanları buna elin alışana kadar bol bol pratik yaparken de alan tarama öne eğik dursun mümkün olduğunca. Sinyali aldığı yöne tam kendini çeviremez. Sonuçta bunun bir ağırlığı var. Hafif döner. İlk etapta sen başladığın noktada sadece olduğun yere döneceksin. Sinyali yakaladığı noktaya kadar. Şimdi bak, bunu bir gösteriyorum şimdi uygulamalı olarak bir de. Şimdi öne eğdim. Bak buradan bir şimdi sinyal yakaladı. Normalde o taraf gibi. Ama hemen direkt oraya yürümeyeceğim. Ne yapacağım? Olduğum yerde şimdi o yöne doğru dönüyorum. Bak hala benimle beraber dönüyor. Demek ki sinyal daha bu tarafta. Daha da sağda. Evet, bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi burada kaldı. Yani demek ki sinyal burasıymış. Olduğumuz yerde bu sinyalin yönünü yakalayacağız. Ondan sonra o yöne doğru dönüp antenlerin gösterdiği istikamete dümdüz ilerleyeceğiz. Şimdi ilerlerken de mesela diyelim ki yolda giderken soldan sağdan bir sinyal aldı. Alan tarama giderken böyle elimle, ben şimdi anlamamız için söylüyorum. Alan tarama böyle soldan bir sinyal alsa, şöyle hafif bu tarafa yaparsa, o esnada dur olduğun yerde.
tekrar bak bakalım aynı yöne mi devam edecek yoksa sinyal aldığı yönde takılı mı kalacak? Sinyal aldığı yönde takılı kalırsa o tarafa doğru ilerlemeye başlayacağız. Ama takılı kalmazsa gene aynı haline gelirse bazen şöyle bir şey yapabiliyor alan tarama. Olduğu yerde böyle bir dönüyor, bir daha gene yapıyor. Birkaç kere yapabiliyor, sağ tarafa gidiyor ama sen bekle birazcık, tamamen sinyali ilk aldığı sinyale doğru devam edecek mi onu beklememiz gerekiyor. Bu ilk zamanları böyle dikkatli. Bir saatten sonra zaten iyicene elin alışıyor. Öğrendikten sonra bu işi artık onlara çok fazla takılmana gerek yok. Alan taramayı böyle benim gibi kaldırıp sinyali aldığı yönü direkt bir kere de yakalarsın. Ve alan taramayı sen birazdan mümkün olduğunca düz tuttuğun zaman sinyalleri çok güzel. Bunun rulmanı hassastır. Rulman olmasının sebebi de sinyal aldığı noktaya rahat bir şekilde dönebilsin. Şimdi bu kısma kadar olanı şimdi ben seni çekeyim. Sen de bir dene bakalım. Nasıl olacak görelim. Şimdi alan taramanın sap kısmında aynen orada numune koymak için yerimiz var. Oraya numune koyacağız. Diyelim içine şimdi numuneyi koyduk diyelim. Kapatıyoruz. İçine numune koyduğumuzda üstteki vida aşağıda bu şekilde tam bu şekilde inik olacak dibine kadar. Ola ki boşluk arayacağız. Mesela bir mezar boşluğu, mahzen boşluğu gibi boşluk arayacağız diyelim. Böyle durumda da içinden numuneyi çıkartıp bu vidayı havaya kaldıracağız. Birazcık kaldırabilir misin göstermek için? Evet. Tamam. Şimdi tekrardan şu an böyle kalsın. Biz zaten şimdi kullanım için temel hareketleri öğreniyoruz. O sorun değil. Antenleri şunu söyleyeyim. Şimdi antenleri bunun çok fazla açmamıza gerek yok. İlk etapta mesela diyelim şöyle yarıya kadar biraz getirelim. Bir sinyal almazsa çok böyle sağa sola gezerse o zaman sonuna kadar da açabiliriz. Daha uzakta bir mesafede bir malzeme varsa sonuna kadar açabiliriz. Şimdi antenleri de açıp kapatırken biraz ne kadar da olsa bunlar sonuçta bir hassas malzeme. Böyle ikisini aynı anda elimizde itlemeyelim, kırılma ihtimali olabilir. Çünkü daha önceki bunun başımıza geldi. Evet. Bunu mümkün olunca bir tane ucundan tutarak geri çekmek daha böyle mantıklı olur. Şimdi kullanımla alakalı ilk önce alan taramayı aşağı doğru indirebilirsen normal aşağıda böyle bu şekil kalsın. Şimdi bunu kaldırırken yukarı doğru tam düz yukarı en son kaldırdığında tam düz tutma. Kolunun yüksekliği de kendi rahat edeceğin kadar. Aşağıda yukarıda olması önemli değil. Kendi rahat edeceğin kadar. Biraz daha kaldırabilirsin mesela. Biraz daha öne eğ abi. Bilekten şöyle. Bak şimdi. Şöyle biraz havada. Bak mümkün olduğunca böyle öne eğik kalsın. Anladım. Şimdi bu şekilde bir bekle bakalım. Şimdi içinde bir numune olmadığı için boşluk sadece arama yapıyor. Bu civarda doğal boşluk veya bir mahzen veya bir mezar ne kadar uzakta olursa olsun alan taramada hiçbir zaman mesafe olmaz. Alan tarama 5 kilometre uzaktaki malzemeyi de algılar. Ama şöyle bir şey, sen 5 kilometre uzağa gidene kadar illaki yolda mesela 50 metrede, 100 metrede, 500 metrede yakınında bir yer olur. İlk önce onu algılar. İlk yakaladığı malzemeye gider. Mesela şu anda senin hatalı hareketinden dolayı döndü. Biz bunu dediğim gibi biraz daha bilekten böyle kıracağız. Bu şekilde duracak. O bir sağa sola döner. Şimdi bu yakında bir şey olma ihtimali biraz düşük. Çünkü ben buralarda bir şeyler bırakmadım. Buralarda çok videom var zaten. Bu bölgede mezar olma ihtimali de yok fazla. Çünkü bu bölgeyi ben iyi biliyorum. Boşluk yakalarsa doğal boşluk yakalar. Mesela bak şimdi şu anda tarıyor sağa sola. Da çok güzel şey yapıyor, dönüyor. Ama ilk zamanları sen mümkün olduğunca öne eğik. Elin alışsın diye. Elin alıştıktan sonra ondan sonra bir daha şey yaparsın. Tam düz tutmaya çalışırsın. Şimdi bak bu yönde mesela şu anda bir doğal da olsa bir boşluk yakaladı. Döneyim ben o zaman. Aynen bu tarafa doğru. Bak şimdi aynen bak. Şimdi sen döndükçe Evet. şu istikamet. Evet. Orayı tamamen yakaladı. O istikamete doğru normalde yürürken mümkün olduğunca eğik tut. Çünkü yürürken sen hareket ettikçe sallanmasın sağa sola. O bir saatten sonra senin bir saatten sonra elin alışıyor aslında. Yani istesen de sallanmıyor. Bir de mesela şöyle bir şey. Yumruğunu değil bileğini sıkman gerekiyor. Elin sabit kalması için, fazla hareket etmemesi için. Yumruğunu sıkarsan elin titreyebiliyor. Bilekten sıktın mı alan tarama böyle tuttuğun tutamak kısmı sabit kalıyor. Şimdi alan tarama ile ilgili birkaç bilgi de vereyim. Şimdi mesela diyelim ki burada tam şu önümüzde bir mezar boşluğu var. Sen de ileriden geldin. Mesela ileriden geldin. Bunun üstüne geldiğinde alan tarama sen şimdi böyle yürüyorsun. Geldin.
Şimdi arkada kaldı ya, bu böyle lap diye birden geri çevir alan tarama. Yani ne diyor? Arkada geçtin, üzerinden geçtin demek. Böyle bir durumda hemen arkaya da gelmeyeceksin. Yok. Şöyle birkaç metre bu tarafa gel abi. Tekrar indir alan taramayı. Aynı şekilde gene kaldırıyorsun ama o yöne değil. O biraz önceki çevirdiğiyle başka yöne kendini çevir ki sinyali tekrardan alsın. Yani biz aldığımız sinyali sağlamış olalım. Şimdi diyelim ki burada bir boşluk olmadığı için ben elimizle göstereceğim burada. Şimdi aynı noktaya doğru geldi diyelim. Sen gene yürü şimdi. Ben alan taramayı ben hareket ettireceğim. Tekrar aynı noktaya geldiğinde zaten bir daha böyle geri yaptığı esnada tam durursun. Ondan sonra tekrar indiriyorsun alan taramayı. Bu sefer iki elinle sapını tutup tam düz tutuyorsun ve antenleri biraz kapat mesela kendine değmesin diye. O çünkü üzerine geldiğim için antenler kapalı olsa sorun olmaz. Birazcık açabiliriz. Çok az bir şey. Şöyle. Sana kendine çarpmayacak kadar. Tamam, böyle iyidir. Şimdi bu şekilde sen dümdüz tuttuğunda bu yerin altındaki sinyalden dolayı hemen şunu da söyleyeyim. Alan tarama radyestezi ile çalışır. Radyesteziyi Google'da yazdığınızda radyestezi ile ilgili bilgi alırsınız. Benim söylediklerim de daha da mantıklı gelir size. Şimdi yer altından gelen frekanslar, sinyaller bu alan taramayı hareket ettiriyor. Hareket ettirmesinin sebebi aslında şu. Şimdi insan beyni sen mesela diyelim ki altın arıyorsun veya boşluk arıyorsun. Boşluk düşündüğünde bu alan taramayla İnsan beyni yer altından çıkan, boşluktan çıkan frekansın aynısını vücuttan yayıyor. Vücuttan yayarken de parmaklarımızın ucundan, kulaklarımızdan, burnumuzdan, vücudumuzun sivri noktalarından dışarı gidiyor. Şimdi biz bu alan taramayı tuttuğumuzda da alan taramanın antenlerinden giden sinyal yer altındaki boşlukla çarpışıp tekrar geri geldiğinde bu alan taramayı hareket ettiriyor. Mesela nasıl ki bir arabamızda, radyoda biz bir frekansı ayarlıyoruz. Adam oradan yani bir frekans gönderiyor uydudan. Bizim teybimizde şarkı çalıyor. Ses. Adam buraya ses mi gönderiyor? Hayır. Frekans gönderiyor. Yani bu da onun gibi bir şey bir nevi. Bu şekilde tuttuğunda da olduğun yerde bu. Şimdi böyle bak şimdi. Zayıf döner veya sağa sol hareket eder. Tam üzerinde değilsindir yani noktayı tutturamamışsındır. Ellerinden böyle mesela diyelim bu şekilde biraz sağa sola ileri geri o dönme işlemini yakalayana kadar yavaş hareket ettirerekten gezdireceksin. O tam noktayı yakaladığın zaman böyle başlar dönmeye. Ondan sonra iyicene böyle başlar hızlı. Tam tur atıyor. Tam tur atmaya başlar. Şimdi sağa dönecek, sola dönecek hiç fark etmiyor. Ne tarafa dönerse dönsün. O çok önemli değil. Dönmeye başladığı yerde de bulunduğumuz noktada bir şey olma ihtimali var diye biz buraya artık ona göre plan yapmış olacağız. Çalışma yapacaksak, izinli kazı yapacaksak kazımıza başlayacağız. Şimdi alan tarama ile ilgili sormak istediğim, aklına takılan bir şey var mı? Genel olarak anladım ama Şimdi bu söylediklerim benim zaten temel kullanım. Ben yarın öbür gün bu şekilde haftada 2 gün videolar paylaşacağım kanalımda. Kullanımla alakalı daha detaylı bilgiler de yavaş yavaş her videoda fazla şeyler anlataraktan bilgiler vereceğiz. Oradan da artık kafanıza takılanları veya işte bana Instagram'dan da ulaşıp da oradan da sorabilsin. Aklına takılan bir şey olduğu zaman. Zaten bunlar temel kullanım. Bu şekilde elini alıştırırsın. Mesela diyelim ki sen gittin de evde mesela hiç araziye çıkman da gerek yok. Evde alan taramayla böyle 1 gün 2 gün evin içinde bu alan taramayı alıp normal dolan. İlk önemli olan şey elini alıştırmak. Pratik yapacaksın birkaç gün. Ondan sonra araziye çıktığında rahat edersin. Başka sormak istediğin bir şey yoksa yok. cihazlara başlayalım şimdi. Başlayalım. Onun içinde şarj aleti var. Gösterelim. Garanti belgeleri. Güzelmiş. Birkaç dilde de yapılmıştır. Onlar bizim için şimdi çok önemli değil. Bizim için önemli olan cihaz. Şimdi ilk önce bu görüntüleme probu olarak geçiyor. Yeraltı görüntüleme yapacağımız zaman bu başlığı kullanıyoruz. Evet. Bu ana gövdesi. Şimdi şurada geçme yerleri var. Tamamdır. Taktıktan sonra çevirdiğimizde tamam. Şuradaki etiketini kaldır abi ekrandaki. Şimdi şunu bir havaya doğru aç bakalım. Bir de sıkılı mı? Tamam. Şuradakini sola doğru ilk önce çeviriyorsun. Onu aynen sola doğru çeviriyorsun. Biraz daha çevir. Tamam. Şimdi onu birazcık aç. Tam böyle düz duracak gibi. Tamam. Şimdi tekrar sağa doğru onu sıkıyorsun. Çok da şey değil ya. Yok sen tam sık abi onu. Oynamasın. Tamam. Tamam. Oturdu. Şimdi ortadaki düğmeden açıp kapatıyoruz.
Şimdi ilk kurulum. Bunları hızlıca yapalım. Yere verelim, dur sağlam dur. Türkçe. Avrupa. Saat şu an kaç? 15-17. Titreşimi de güzel. Aynen ama onları ben kapatıyorum. Ben çok fazla cihaz kullandığım için şarjı çok iyi gidiyor. Yani mesela sen normalde bunu 1-1,5 ay hiç şarja takmadan kullanabilirsin. 15 kaç dedin? 18. Tamam. Şimdi cihazın kurulumu bu kadar basit, çok kolay. Bunu biz ilk etapta cihazın kendi ekranından kullanacağız. Telefonla ilgili kısmını da telefona da bağlayıp uygulamasından da kullanabiliyoruz. O kısmı da birazdan tarif edeceğim ben şimdi. Şimdi ilk cihazı açtığımızda başlık hangi başlık takıldığı zaman takılıysa direkt onu algılar. Şimdi buradan alt okla aşağı doğru devam et abi menüde. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Ayarlar. Şimdi ayarlar kısmına gel. Buradan sesi şu sağ okla en üstteki sesi açalım. Diğer tarafa. Tamam. Titreşimi kapatalım. 0. Parlaklık güzel. Dil Türkçe. Aşağı doğru bakalım başka bir şey var mı? Devam et. Tamam devam et. Tamam. Şimdi yukarı basılı tutarak çıkıyoruz. Tamam. Kaydet diyoruz. Ortaya basıyoruz. Ortaya. Gösterelim. Tamam gör diye sen doğru söylüyorsun. Tamam şimdi en üste tekrar geliyoruz okla. Yok çıktıktan sonra mesela bu kısımda yukarı aşağı yapacağımız zaman bir kere basıyoruz oka. Bu menüye girip de bir geriye çıkacağımız zaman üst oka basılı tutaraktan. Tamam. Şimdi görüntüleme başlığı taktığımızda direkt kendisi otomatik algılar oradan başlar. Dedektör başlığını taktığımız zaman direkt dedektörden başlar. Şimdi 3D taramaya girelim. Şimdi bunu her zaman sinyal sayısını 8'e 8 kullanacağız. Mümkün olduğunca 8'e 8. Alttakini de. Şimdi alttaki yön kısmı sağ ya da sol. Hani biz şimdi yerde dama şeklinde sinyal göndereceğimiz zaman başlayacağımız yönü sen genelde elimiz hani sağ elini mi kullanın daha çok? Sağ. Tamam sağ seçeriz onu. Diğer türü zikzak olsun. Çünkü ileri geri sıraları ileri geri gidip geleceğimiz için daha kolay oluyor. İlerlemesini otomatik değil manuel yapalım. Biz tek tek gönderelim sinyalleri. Tamam okey basıyoruz. Başla. Şimdi başla dediğimizde bu cihaz şu anda kullanıma hazır. Şimdi gelelim buraya. Burasını sen çek ben sana bir tarif edeyim. Şimdi cihazı aldığımızda birincisi yapmamız gereken her zaman kuzey güney. Yüzümüz kuzey ya da güneye bakacak. Yani mesela şu anda burada kuzey tam benim durduğum istikamet. Ya kuzeye bakacak yönüm benim ya da böyle dönüp güneye bakmam gerekiyor. Çapraz ya da böyle doğu batı şeklinde olmaması lazım. Bir de ayrıca şöyle bir şey var. Kuzey güney derken de tam böyle birebir nizami olması yani pusulayla falan bakmaya o kadar da önemli değil. Yani sen güneşin doğuşuna batışına göre ortalama bir hesap yapıp kuzey güney şeklinde bakarsan daha uygun olur. Şimdi sinyalleri göndereceğimizde şimdi cihazı her zaman böyle dik tutuyoruz. Ekran yani şu sırt kısmı yukarısı hep gökyüzüne baksın. Şöyle çapraz, hafif sağa sola hiçbir şekilde yapmamamız lazım. Hep dik durması gerekir. Sinyal aralıklarını ilk sinyali attık diyelim. Bir tane buradan bir sinyal attık. İkinci sinyali atarken mesela diyelim 25 santim mesafe kullandıysak bütün sinyallerin aralıkları 25 santim gidecek. Mesela ben şöyle bir şey de yapabiliyordum. İlk etapta kullanırken bir bezin üzerine metreyle 20-25 santim aralıklarla keçeli kalemle işaretleyip bu bezi de yere serersen o her işaretli noktanın üstüne sinyal gönderirsen çok kolay olur işlem yapmak. Bir saatten sonra elin alıştıktan sonra artık bez kullanmana gerek kalmaz. Şimdi ben bezden sonra ilk şu aşamaya geçmiştim. Ayağımı koyuyordum. İlk sinyali buradan atıyordum. Ayağım işte mesela diyelim 30-35 santim 40 santim gibi mesela bir mesafesi var ayağımın uzunluğunun. Birinci sinyali buradan atıyorum. İkinci sinyali buradan atıyorum. Cihazı yerinde tutuyorum. Bir daha alıyorum. Bu şekilde her sinyali götürüyordum. Dümdüz gidiyorsun. Mesela diyelim şimdi buradan geldik 8 tane sinyal gönderdik. Sonra yan tarafına geçiyorsun. Yine aynı mesafe. Ayağını buradan diyelim en son sinyali burada attım. Ayağını buradan koyuyorum. Bu şekilde geliyorum.
Ondan sonra buradan yine başlayıp sinyalleri tek tek gönderiyorum. Bu da güzel oluyor. Evet. Yani bunlar ama tabii bir vakit harcıyor insana. Ama elin alıştıktan sonra benim gibi hani uzun süre kullandığı Araba zaman kullanmak artık gibi. bu şekilde bak. Mesela ben şimdi başlayayım. Şimdi en sona geldiğimizde kamerayı buraya yakın çekim yapabilirsen. Bak şimdi geç diyor. Bu yerinde bekliyor. Bir kere okey basıyoruz burada. Sonra yan tarafa geçiyoruz. Ondan sonra her sırada yine aynı şekilde geç diyor. Ondan sonra bir daha yan tarafa gelip buradan sinyaller devam. Tamam. Şimdi bunu ben başa alayım. Yeterli ya benim için. Olsun. Sen de bir yap, ben de bir dışarıdan bir göreyim. Şimdi izlemekle yapmak çok fark ediyor. 3D'ye giriyoruz. Heh, tamam. Hemen orasını anladın zaten herhalde. Direkt gir Orasını 3D'ye abi. Yok, elin bir kere denersen, Tamam. test edersen çok daha rahat Tamam, olacak. başla. Tamam. Başla şimdi. Tamam. Şimdi ilk sinyali ayağınla istersen benim yaptığım gibi yap. Bir tane sinyali gönderdin. Tuşu şurada. İlk Ha, sinyali altta. burada göndereceksin. Ha. Alttaki tuşa bir kere basıyorsun. Dur, onu da bir saniye gösterelim şöyle. Tam şu kısımda şurada tuşu var. Dedik. Aynen, tetik. Buradan birinciyi attın. İkinciyi şimdi Şöyle yapacağız. öyle de olabilir. Tabii. Mantıklı. Kaç oldu? Tamam, şimdi bak orada geçti. Geri gel Geçti. Semih en sonuncuya. Geçti. Tamam. Şimdi orada bir kere geç diyorsun. Oradan sonra yan tarafa hemen. He, Sol tarafa bir kere 25 geçir. Gene santim, 30 anladım. santim kadar. 25-30 santim kadar. Anladım. İşte burada. Tamam. Aynı bu şekilde 8 sıra 8 Hz sinyalden Yani 8 yukarıya doğru, 8 çapraza sola doğru. aynen Anladım o yani. şekilde 8'e Kare- 8 kare sinyal yapacağız. gönderdiğimiz zaman diyelim ki farz ettik gönderdik. Hepsini bas şimdi tuşlara. Sonuna kadar alttaki tuşa. Bas bitir abi. Tamam. Okey de. Devam et alttaki tuştan. Devam et. Ha, şeyi Hepsini bitiyorsunuz. dolduralım tabii. Anladım. 8'e 8'i Bütün sinyal dolduracağız. sayısını bitirelim. Anladım. Alttaki tamam oldu. Şimdi diğer kısım Evet. yapıyoruz. Anladım. Tamam. Şimdi biz burada gerçek arama yapmadığımız için hatalı kullanım yaptık şu anda. Sonuçta hepsinin sinyalleri aynı yerde gönderdik. Rastgele bir ekran verdi bize. Bu renk vermesi de güzel oldu bir yandan. Şimdi bak burada bir kırmızı vermiş, bir mavi vermiş. Farz et ki biz bir gerçek arama yapmış olsaydık şu anda. Şu kırmızı rengin şimdi biz burada ufak bir alan taradık ya. Mesela buradaki kırmızı renk burada küçücük bir şey. Yani burada bir şey olma ihtimali yok. Biraz büyük bir kırmızı almamız lazımdı. Mavi mesela boşluk olarak bu büyüklük iyi aslında. Bunun devamı varmış diyelim, bu tarafa doğru düşünmemiz gerekir. Hatta şöyle de yapalım biz şimdi. Bunu kaydedelim. Ha, şöyle Nereden bakacağız. geri geliyoruz. Şimdi buradan da bir bakabiliyoruz ama buradan ne kadar da olsa buraya dosyalara kaydediyor. Hafızası ne kadar bunun? Bayağı alıyor hafızası. Şimdi sen bunu zaten diyelim ki analizden sonra telefondan girip de bakarsan buradaki görüntülerin hepsini telefonu alıyor. Orada kayıtlıyor. Burada silinse de sıkıntı yok bir daha. Şimdi görüntüye girdiğimizde telefondan cihazın kendi ekranından ufak bir ekran görüyoruz. Şimdi burası farz et ki hepsi yeşil çıkmış olsaydı telefonla bağlanıp incelemeye gerek yok. Niye? Dümdüz yeşil renk görürsek burası bomboş. Hiçbir şey yok diyorsun. Sadece toprak. Kırmızı ve mavi gördüğümüz zaman bir şey olma ihtimali var. Direkt var demiyoruz. Niye? Çünkü işte bu rengi gördüğümüz zaman telefondan bağlanıp detaylı incelemesini yapacağız, analizini yapacağız. Şimdi birazdan onları da göstereceğim ben sana. Buldu altta. Oldu direkt. Tıkladık. Kameraya yaklaştır istersen. Ha, Bluetooth Yok, açılması. sorun değil. Direkt bağlandı, tamam. Hmm. Oradan hiçbir şey bir daha ellemene gerek yok. Olay burada. Şimdi buradan girdiğimizde bu şey kısmı ekran telefon üzerinden de kullanabiliyorsun bunu. Ama bunun kendi ekranı olduğu için arazide böyle kullanıp da sonradan Çok iyi. analizler için telefonu kullanmak daha mantıklı. Niye? İşimizi kolaylaştırıyor. O açıdan daha çok önemli. Şimdi bu kısım menü kısmı. Burada işte 3D tarama, canlı tarama, pinpoint modu, dedektör modu.
Ana sayfaya tekrar geliyoruz. Ana sayfada şurada altta dosyalar kısmına girdiğimizde kaydedilmiş otomatik yedekleme diyelim, bunu seç. Şimdi uygulamayı açtık, girdiğimizde dosyalar kısmına giriyoruz. Şimdi biraz önce baktığımız görüntü burada. Şimdi burada kırmızı rengi gördüğümüzde hemen bir şey var demiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce ayarlardan şu veriler kısmına giriyoruz. Veriler kısmında burada toprak ayarı ve buradaki bizim gördüğümüz şekillerin kırmızı ve mavinin değerlerini veriyor. Şimdi burada toprağın toprak değeri 113'müş. Yeşil olan kısımlar topraktır. 113 ise bizim kırmızı olan nokta, gördüğümüz nokta şu kısım. Bu yeşil olan kısımda en az 15 fazlası olması gerekir. 113 göstermişse 15 tane ne yapar? Diyelim ki 125, 128. 128. 128 ve üzerini görürsen kırmızının üstünde, o zaman burada bir şey olma ihtimali şimdi ikinci kademeye kadar çıkmış oldu. Yine kesinlikle bir şey var demiyoruz hemen. Kırmızı rengi gördük. Diyoruz tamam, bu incelemeye değer. Rakamsal değere baktık, verilere baktık. Yeşil kısımla kırmızı kısım 15 fark attı diyelim. Mavi kısımda, kırmızı değil de mavi kısım verdiğinde de 15 eksiğine olması gerekir. Kırmızıda 15 yukarısına olacak, mavi de yeşilden 15 aşağı olacak. Şimdi biz kırmızı üzerinden ilerleyelim. Kırmızıyı gördük. Diyelim ki bu farz et ki 15 fark atmıştı. Ondan sonra bunu derinlik kısmına giriyoruz. Derinlik kısmında derinlik analizine geliyoruz. Şurada toprak seçimi var. Buradan toprak seçiminden bizim analiz yaptığımız alanda diyelim ki mermer ocaklarının kayası var ya, o granit diye geçer mesela. Burada granit olanı seçeceğiz. Şu en altta. Beton kısmı var. Nötr, alüvyon, az mineral, kirli, kumlu, çok mineral, taşlık, tatlı su, karlı su, tuzlu su, kömür, granit, bu şekilde gidiyor. Biz şu an bizim baktığımız yer normal nötr toprak. Yani şu. Hatta az mineralliyi de seçebiliriz. Ama nötrü seçmek daha avantajlı. Veya şöyle yapalım, az mineral diyelim. Şimdi az mineralliyi seçtikten sonra derinliğe bir daha giriyoruz. Genel derinlik diyoruz. Burada sana kaç metrede verdiğini gösteriyor. Şimdi burada biz hatalı sinyal olduğu için biz burayı es geçeceğiz. Burada bir şey olmadığını da biliyoruz sonuçta. Alan tarama da zaten buradan sinyal almadı. Biz bunu sinyalleri sonuna kadar götürmüş olsaydık, şu kırmızı ile maviyi verseydi, o zaman toprak ayarı şimdi tutmadı zaten de, toprak ayarı da tutmuş olsaydı derinlik de böyle bu şekilde 4 metre diye buraya emin olacaktık. Şimdi ola ki burada 4 metre değil de toprak ayarı tuttu. Burada sana verdi 0.70. Şimdi 0.70'te bir şey olma ihtimali düşük. Ne yapacağız? Derinlik kurtarmadı. Tamam, burada bir şey yok diyeceğiz. Çalışma yapmayacağız. Kırmızıyı verdi. Toprak ayarında 15 farkı da attı. Derinlikte 1 metre gibi, mesela 1 metre ve üzeri bir derinlik vermişse eğer, ondan sonra burada bir şey var diye emin olup çalışmamızı yapıyoruz. Evet. Şimdi böyle çok küçük bir kırmızı sinyal. Mesela ben şimdi 8'e 8 sinyal attığımızda biz buraya ufak bir alanı taradık ya. Böyle ufak bir alanda da bu ufak bir şekilde kırmızı vermişse yine bir şey yok. Yani bu görüntüleme cihazları, bu değil hiçbiri, hangisi olursa olsun küçük malzemeyi algılamaz. En az böyle bir elimiz kadar bir malzeme olması lazım. Elimiz kadar malzeme de yer altında kırmızı rengini mesela şunun en az şu köşe kısmını, şöyle büyük bir kısmını kaplaması gerekirdi. O yüzden böyle ufak bir şeyleri umursamıyoruz, geçiyoruz. Şimdi burada büyük bir kırmızıyı da algıla diyelim. Ondan sonra emin oluyoruz. Çalışma yapılacaksa, izinli kazı yapılacaksa ona göre yapılması gerekiyor. Görüntüleme kısmıyla alakalı anlatabilecek temel bilgileri de şu an anlattım. Onlarla ilgili şu anda kafana takılan veya merak ettiğin bir soru var mı? Şeyi genel olarak anladım. Yani 8'e 8, yani bir kare En içinde. az 8'e aynen. 8 atacağız sinyalleri ama Daha mümkün fazlası... olunca tabii yukarı atarsak daha iyi. Mesela şimdi bir alana bakacağımız zaman sen 12 atarsın. Sinyal aralıklarında 25 değil de 30-40 santim gibi tutarsan daha büyük bir alanı bir kere de taramış olursun. Doğru. İşin rahat olur. Yani o senin şeye bağlı. Mesela diyelim ki burası düz alan. Burada sen 30'a 30 bile sinyal atarsın. Koskoca bir alanı tararsın. Ama mesela şöyle düşün. Geldik burada tam böyle ağacın dibinde. Şurada bir de kaya var. Senin alan tanımı buraya getirdi. Burada bir sinyal, yanda da bir kaya var diyelim bu tarafta. Burada senin ufak bir alanı taraman gerekiyor. Bu sefer ne yapacaksın? Burada 8'e 8. Şimdi ola ki tarayacağın alan 8'e 8 gene kurtarması için ne yapacaksın? Sinyal aralıklarını düşüreceksin. 25 santim değil. 25 santim 10 santim. 10 santim, 10 santimde santim. bir gönderdiğimiz 80 Dağıtacaksın. santime 80 santim bir yeri çok rahat algılama yapmış olursun. Metal
Metal ayrımı görüntüleme cihazlarında metal ayrımı hiçbir zaman olmaz. Hmm. Yani şöyle olmaz. Altın, gümüş, bronzu ayırt etmez. Bütün metalleri. Bu görüntüleme değil, hangi görüntüleme cihazı olsa olsun aynı şekildedir. Sadece sana orada bir yerin altında bir metal varsa kırmızı rengi verir. Şimdi onu da biraz alan taramanın içine koyduğun numuneden bağdaştıraraktan biraz, yani bazı şeyleri de mantıken hesap edeceksin. Ona göre hareket edeceksin. Bizim orada yapmamız gereken şey kırmızı rengi aldık. Kırmızı renkten sonra toprak değerleri, toprak değerlerinden sonra derinlik. Bunları hepsi birden yakalamışsak üst üste işimiz güzel demektir. Olay bu. Evet, şimdi görüntüleme başlığını çıkarıp pulse dedektör başlığını takacağız. Onunla ilgili de ben şimdi yine sana gene bilgi de vereceğim. Cihazı her zaman çıkarırken abi aynen böyle yakın kısımlardan tutmak daha iyidir. Sap kısmından tutarsak plastik sonuçta. Bu cihaz plastik olması gerekiyor. Ömrünü daha uzun ömürlü kullanmamız açısından böyle yakın mesafelerden tutup başlığı çıkarmak daha uygun olur. Şimdi bunu alalım bir saniye. Ver ben tutayım. Bunu da fermuarlarını açalım. Şimdi bunun içinde şu sap kısmı var. Dedektör başlığıyla beraber sap kısmında sen istersen tut, ben sana göstereyim onu şimdi. Böyle tut sen. Şimdi dedektör kullanırken bunu takarsak iyi olur. Rahat ederiz. Bunu takarken şu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Buradan böyle geçmeli. Burada bir aparatı var. Aparatı takarken bunun yönü var. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun. Onu dikkat etmemiz gerekiyor. Tam delik kısmı boşa denk geldi. Bu yandan takıyoruz. Cihaz genel olarak kullanımı kolay ya. Kullanımı çok kolay, çok Gerçekten. pratik. Bunu böyle birazcık kendi kolumuzun Boy ayarını mesafesine yapıyorsun. göre ayarlarız. Şurada kol geçirmek için gene cırtı var. Bunu da birazcık böyle genişletelim. Rahat geçsin diye elimiz. Bir adım edeyim. Yok olsun yani. Şimdi dedektör başlığını buradan sıkma yerlerinden sıkıp şöyle hafif çapraz olacak şekilde sabitlersek daha rahat olur. Bunu yine takarken aynı şekilde burada Tırnakları var. tırnakları var. Birbirine denk getiriyoruz şöyle. Bu kısımları birbirine elimizi yakın tutuyoruz. Rahat olsun diye. Doğru. Şimdi bu biraz böyle hafif sıkıdır. Sıkı olmasının sebebi sonuçta sallanmasın. Cihaz kullanımı kolay olsun diye. Şey var. Başlığa giden sinyalleri karşılayan şeyler var. Uçta içinde Aynen. İçinde pimler onları var. Pimler var, evet. birbirine böyle güzel bir teknolojik bir alet yapmışlar abi. Evet, güzel. Cihazımızın tutma şekli böyle. Kullanım rahat. Şimdi bu pulse dedektör. Pulse dedektörle VLF dedektör diye iki çeşit dedektör olur abi. VLF dedektörle pulse dedektörün arasındaki en büyük fark şudur. VLF dedektörlerde ayrım olur. Altın, gümüş, bronz, demir her şeyi ayırt eder. Üzerinden ayarlarını yaparsın, ayırt edersin. Pulse dedektörlerde sadece değerli değersiz ayrım olur. Ama arada şöyle bir fark var. Pulse dedektör VLF dedektör gibi minerale falan veya küçücük bir iğne parçası, tel parçası olsa yer altında. Mesela şimdi adam tarlasına tel örgü çevirmiş. Tel örgü çevirirken kullanılan o telleri kesip uçlarını mesela yere atlar. Ben daha önce bunu tecrübe etmiştim mesela VLF dedektörde. Tel parçaları yerde gidiyorsun, o küçücük tele dahi ötüyor. Tabii. Şimdi paslı bir tel parçasında sana bu sefer değerli gibi sinyal veriyor. Boşu boşuna sürekli kazı yapıyorsun. VLF dedektörle pulse dedektör arasındaki güzel yönlerden bir tanesi budur. Pulse dedektörde birincisi çok küçük malzeme zaten ötmez. Mesela bir 50 kuruşu koy buraya, görmez onu pulse dedektör. Bunun özelliği hani büyük malzeme. Çünkü bunu sen görüntüleme cihazıyla beraber kullanacağın için sen yer altında büyük objeler, büyük malzemeler arayacaksın.
VLF dedektör asıl görevi aslında zaten definecilik için değildir. VLF dedektörlerle sadece tarlada, bayırda, böyle düz alanda sallaya sallaya gezersin. Tek para ararsın. İşte yüzük, kolye gibi ufak tefek şeyler ararsın. Anladım. Yüzeysel mi aramak için? Yüzeysel. Pulse dedektör derinlik olarak VLF dedektörle daha iyidir diyemeyiz. Niye? Çünkü VLF dedektörlerin mesela bazı cihazlar var. Fiyatları çok çok yüksek. Görüntüleme cihazı bile alamıyoruz. Yani o paraya alamıyorsun. Yani görüntüleme cihazından kat kat yüksek fiyat. Ama onlarda da başka problemler çıkıyor. O yüzden VLF dedektörle hiçbir zaman definecilik yapılmaz. VLF dedektörle tek para aranır. Yani asıl görevi odur yani. Aslında VLF dedektörün üretilme sebebi şudur. Dere içinde mesela altın ararlar ya, nugget altın, nabit altın deriz. Aslında bunlar için üretilmiştir. Defineciler sonra bunu almış, işte define için ne bileyim tek Yani. para aramak için oraya çevirmişler işte. Aslında bu normalde küçük altın taneciklerini bulmak için yapılmıştır. Tamam, fazla uzatmayalım. Şimdi pulse dedektörde ayrım olayı şöyledir. Değerli değersiz diye ayrım yapar. Değersiz demirse eğer orada kazılması gerekmez. Yani demir türündeki değersiz şeylere, madenlere öter. Değerli kısmında öttüğünde bakır, bronz, işte ne bileyim pirinç, altın, bu tür şeylere öter. Bu VLF dedektör gibi, VLF dedektörü böyle sallarız sinyali yakalasın diye. Bunda öyle bir şey yok. Bunda düz gezdiriyor sadece, şöyle sabit. Bir malzemenin üzerine, objenin üzerine geldiği zaman direkt ötmeye başlar. Şimdi yaklaş abi. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Sensör başlığı algılandı dedi. Direkt dedektör başlığında başladı. Bu kısmı açarken dedektör başlığı yere değecek. Çünkü toprak ayarı yapacak. Tabii kalibrasyon yapmış olacak. Burada şimdi üzerinde değerli değersiz diye yerler var. Gösteriyor. Onlar az çok bellidir zaten. Evet. Şimdi bunu mesela bak burada böyle bir gezdirelim. Şimdi burası aslında piknik yapmaya insanların geldiği bir yer burası. Evet. Burada mutlaka şu anda bir gazoz kapağı olabilir. Bir metal bir şey, ufak tefek atıklar vardır. Anahtar koyalım yere. Metal koyalım istersen. Yok, onu şimdi göstereceğim ben de. Şimdi ufak tefek şeyler vardır. Varsa da hiçbir şekilde algılamıyor. Küçük bir malzemeyi algılamaz. Şimdi bunun için büyük bir şey lazım. Mesela ben şimdi telefonu koyayım buraya. Şimdi bak, sen bunu normalde kazı esnasında kullanılacak. Sen şimdi diyelim ki 2-2,5 metre bir çukur açtın. Dedektör başlığını kazı esnasında takacaksın. Kazıda indikçe, mesela yarım metre, 30 santim, 40 santim indikçe dip kısmını veya duvarları böyle gezdirirekten, hızlı hareket etmeyeceksin. Normal yavaş şekilde böyle duvar kısımlarını gezdirerekten bir şey var mı yok mu içerisini kazı yaptıkça sürekli tarayacaksın. Bir malzemenin Toprak üzerine geldiği boşaldıkça. zaman böyle öter. Şimdi buraya ekranı bir de göster abi. Şimdi bunun içinde metal ağırlıklı olduğu için direkt değersiz verdi. Gördün mü? Şimdi burada bir külçe altın getirseydik yanımıza, değerli kısma doğru güzel bir şekilde giderdi. Evet. Dedektör başlığı çok kolay. Şimdi dedektör başlığında şöyle bir şey de var. Yakınlaştır abi. Şimdi arazidesin. Diyelim ki bir yerde keşif yapıyorsun. Sesi istersen kısabilirsin. Hem kafan şişmez hem de etraftan ilgi çekmez. Şu alttakini bassız mesela bir malzemenin üzerinden geçirdin de, dur bir sen sal bana abi. Şimdi malzemenin üzerinden geçirdin diyelim. Ondan sonra bu gene böyle hata yapmaya başlar. Malzemenin üzerinden geçirdikten sonra boş bir yere koyacaksın bunu. İşte böyle hata yapıyor. Koy boş bir yere, alttaki tuşa bir kere bas, sıfırladı. Anladın mı? Ondan sonra bir daha gezdir. Sıfırla. Yani bir şeyin üzerinden geçtikten sonra hep alttaki tetik tuşuyla şey yapacaksın bunu. Anladım. Şimdi ne diyorduk en son biz? Ne demiştik? Metali değersiz ayırdı. Sesi kapatacaktım. Ses için. Şimdi sesini kısmak için alt oka basıyoruz. Şurada zemin sesi diyor. Ses gitti. Şu anda sadece Sinyal verecek. üzerinden geçtiğinde. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Zemin sesini kıstığımızda derinlik düşebiliyor. Bunu yukarıdan hassasiyeti yükselterekten biraz derinliği arttırabiliriz. Ama hassasiyeti yükselttiğimizde de bazı hatalar verebiliyor. O yüzden bunu sonuna kadar yükseltmeyeceğiz. Şu ayarlarda bırakacağız.
Ses kısık olduğunda bu şekilde olacak. Bunu bu şekilde üst oka basıp gene aynı menüye geliyoruz. Şimdi burada bak şimdi hiçbir şey yok. Boş olan yerde ses mes hiçbir şekilde vermiyor. Diğer türlü de tam zemin sesi veriyordu normalde. Şimdi hiç ses vermiyor. Sadece üzerinden geçtiğinde. Şimdi sen bunu toprak altında Yine bir şey değersiz- görmüyoruz. Değersiz gösteriyor. Evet, değersiz veriyor gene. Şimdi bu toprak altında görünmeyen bir malzeme diyelim. Getiriyorsun sen şimdi. Burada öttü ya. Hı hı. Tam orta noktasını bulmak için bu şekilde bekleyeceğiz. O sinyali en güzel aldığı yerde ve burada da 99 yani 90 üzeri bir 90 üzeri Değer. 85 90 üzeri bir rakam aldığımızda diyoruz ki burada değersiz var. Tam bulunduğumuz noktada. Olay bu. Dedektör kullanımı çok kolay. O kadar zor değildir. Bununla ilgili Bluetooth'ta yine telefondan görebiliyor musun? Uygulama üzerinden. tabii dedektör kısmını da telefon üzerinden gene kullanabiliyoruz. Tamam. Ama dedektör kısmında telefona bağlamanın çok bir anlamı yok. Çünkü aynı ayarlar var sayılır. Sesli ikaz veriyor. Biz şimdi çok fazla video uzamasın diye ben sana temel kullanımı şu anda bugün öğretiyorum. Ben yarın öbür gün birkaç arkadaş daha şimdi var gelecek. Hem cihaz alacaklar hem bunların kullanımını öğrenecekler. Onlara da ben temel kullanım harici biraz daha detaylı bilgiler vereceğim. O videoları da izlersiniz. Yavaş yavaş kendinizi geliştirirsiniz. Başka şimdi merak ettiğin, sormak istediğin bir şey var mı dedektörle alakalı? Ama henüz kalmadı artık. Tamam yani çünkü ben temel Çoğunlukla kullanımları her videolarını şeyden izledim ben, evet. videolarda da izliyorsunuz zaten neler yapıldığını. Olay bu kadar zaten şimdilik. Başka da söylemek istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim. Bitirelim. Buyur sen cihazında hayırlı olsun inşallah. En sevdiğimiz renkten yakalarsın. Güzel. Sıfırlamış cihazı. Getir buradan alan taramanın üzerinden geçir abi. Ama şöyle bir şey yani bu açıkta olan bir şey de bu kadar. Değeri göster. Şimdi burada bak şimdi değerli 12-13 verdi. Bu yetersiz. Birincisi bu muhtemelen metal değil. Demir değil. Evet. Bu değerli geçer. Alüminyum çünkü bu sanırım ya da bakır da olabilir. Alüminyum. Şimdi bunu toprak altında olmuş olsaydı bir 7-8 santimde olsa almazdı. Çünkü küçük malzeme. Küçük malzeme çıplak halde bu şekilde olursa böyle yani çok başlığı değdirirsen artık o kadar da alıyor tabii. Ama normalde bu kadar bir şeyi tek Gözüne parayı sokmak gibi bir şey toprak altında gözüne sokmak gibi oluyor. Toprak altında almaz. Şimdi değerli kısmında da bu malzemeyi tam böyle bak şimdi. Şöyle yaptık. Bak şimdi. 63'e kadar verdim. Malzeme biraz Yani. küçük olduğu için. Bir de bunda 17 verdi. Şeyi Şimdi de fark ediyor şimdi. Sensörün aldığı rakam yani uzaklaştıkça değer düşüyor. Bak 40'a düştü. Merkeze getirince sensörün gözüne sokunca değer %80'e kadar çıkıyor mesela. aynen. Yani bunlar önemli. Tabii değer kısımlar önemli burada. Şimdi burada da 12'yi de mesela bunun da en az 15'in üzerine çıkması lazım. Bak şimdi tam malzemenin üzerine geldiğinde o alttaki tetiğe bastığında Sıfırlıyor. sıfırladığı için bu sefer bunu hafızasına alıyor bir daha onu görmüyor. O yüzden bunu senin bakacağın yerde değil de bakmayacağın bir yerde sıfırlayıp o yüzden o şekilde getirmen lazım. Şimdi mesela o şeye getirelim. Alan taramanın üstünden geçir bir de. Dur sıfırladık. Sıfırladık. Bitti. Ses yok. Güzel. Mesela arayalım devam edelim. Biraz öncekinde sıfırlamıştın ya bak şimdi aynı malzeme gene görmüyor. Görmedi. Evet görmedi. Aynısından var yine görmedi sıfırladığımız için. Güzel. Şurada boş yerde şimdi sıfırla sadece. Bir daha getir bakalım şimdi onun üstüne. Bak şimdi onu biraz önceki sıfırlamıştık mesela silmiştik. Şimdi hafızasından komple gene hafızayı temizledi. Bu sefer aynı malzemeden yine görüyor. Öbürü nereye gitti? Sıfırladım şimdi. Geliyorum üzerine. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bir nokta söyleyeceğim şimdi. Evet. Şimdi bunun derinlik olayı şöyle bir şeye göre değişir. Mesela yer altında, toprak altında şu büyüklükte bir malzeme var diyelim. Tamam mı? Bunu
20-30 santimden diyelim görüyor. Bu aşağı doğru mesela şu obje büyüklüğü ağzı bu kadar diyelim. Aşağı doğru uzun bir demir düşün bunu. Dikey. Dikey duruyor. Bunun kilosu isterse 4 kilo olsun. Bunu yine 20-30 santimden algılar. Ama bu demir yan duruyor olmuş olsa, tamam mı? Mesela şöyle diyelim ya da bu çantayı yukarıdan tuttuğun zaman dedektörü 30 santim 40 santimden alıyorsa, bu yan durursa 80 santimden alır. Sebebi bunun ağırlığı hiçbir zaman ağırlığı değil, yüzeysel dedektöre baktığı kısmı önemlidir. Malzemenin yüzeyi ne kadar genişse derinlik o kadar da artar. Bu bütün dedektörlerde bu şekilde geçer zaten. Bunun haricinde de aklıma gelen yeni bir şey şu an yok. Fazla da uzamasın video. Olursa yorumlardan sorarız. Sorarsın bana soruları. Zaten dediğim gibi ben eğitim videoları artık sürekli paylaşacağım. Bu Sürekli bütün geldim. bilgilerin hepsini vereceğiz. Artık yavaş yavaş da sonlandıralım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenirsiniz. Umarım öğretici, bilgilendirici bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.